Merhaba. Civitas olarak ilk YouTube serisine başlıyoruz. Büyüteç serisinde growth alanında cevaplarını duymak isteyeceğiniz soruları ve önemli konuları işin uzmanına soracağız. Bugünkü konuğumuz 10 yıldan uzun süredir dijital pazarlama alanında çalışan GoDij'den Çağdaş. Hoş geldin Çağdaş. Merhaba, hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Umarım izleyiciler için de keyifli bir sohbet olur. Biz de aynı şeyi diliyoruz deyip ilk soruya geçiyorum. Son 10 yılın en gözde iş alanı dijital pazarlama altın çağını yaşadı. Bu dönemde pek çok insan orada çalıştı ve orada çalışmak aslında çok gözde bir iş alanıydı. Fakat şimdi yeni gözde yapay zeka ve yapay zekanın gelişimiyle birlikte artık eskisi kadar dijital pazarlama popüler değil mi? Yoksa dijital pazarlama işinin pek çoğunu yapay zeka yaptığından dolayı acaba gelecekte dijital pazarlamacılar işsiz mi kalacak diye herkes soruyor. Senin düşüncen nedir? Tabii yapay zeka son dönemlerde çok gündemimizde olan bir konu. Önemli, muazzam değişiklikler görüyoruz. Dijital pazarlamada aslında bu sektörlerin biraz daha öncüsü olduğu için buradaki değişiklikler daha çok aslında heyecan yaratıyor. Ama aslında yapay zeka dediğimiz kavram dijital pazarlama için çok da yeni bir kavram değil. Uzun zamandır aslında hayatımızda olan, sadece isimlendirme, adlandırma olarak daha farklı konumlandırdığımız, daha farklı isimlendirdiğimiz aslında konuların bir bütünü. Biz zaten uzun süredir Google, Meta gibi platformlarda makine öğrenimiyle birlikte aslında yapay zekayı hayatımızın içerisine dahil etmiştik. Buradaki algoritmaların da sürekli olarak geliştiğini, daha iyi sonuçlar verdiğini gün geçtikçe görüyoruz. Burada en önemli aslında yapay zekanın şu an gördüğümüz etkilerinin olduğu kısmı aslında biraz daha kreatif ve içerik tarafında daha dinamik, daha özelleştirilmiş kreatifler sunması. Çok fazla aslında manuel yürütülen operasyonel süreçlere burada çok ciddi katkılar sunduğunu zaten yapay zekanın görüyoruz. O yüzden burada aslında dijital pazarlamanın karşısında değil, tam tersi dijital pazarlamanın içine doğru şekilde aslında konumlandırılarak çok ciddi bir verimlilik artışı sağlayan aslında yeni teknoloji olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Yani bunun karşısında olması değil, aslında nasıl daha iyi günlük operasyonda kullanılarak iş verimliliğimizi arttırmamıza fayda sağlayacağına odaklanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ve yine yıkıcı bir etki yaratacağını düşündüğümüz konulardan bir tanesi de çerezsiz dünya, çerezsiz insanların internette gezinmesi. Bu tabii dijital pazarlamacılar açısından çok can sıkıcı bir durum. Son kullanıcı açısından iyi bir şey olsa da. Şu anda dijital pazarlamacıların pek çoğu gerçek trafiğini, trafik kanallarını göremiyor. Biraz kör atış yapmaya başlandı gibi. Online pazarlamada çerezsiz takip ortamına sence nasıl uyum sağlanacak dijital pazarlama bakış açısından? 2018 yılında bu GDPR diye adlandırıldığımız genel verilerin koruma yönetmeliği kapsamında gelen Avrupa Birliği çerçevesinde yürürlüğe giren yeni aslında yasalarla birlikte buradaki verinin işlenmesi, ondan sonra tutulması gibi konularda belli şirketlere belli yükümlülükler getirildi. Bununla birlikte de tabii ki belli third party datalarda kısıtlamaların hayatımıza girdiği yeni bir yolculuğun başlangıcı oldu. Tabii bununla birlikte aslında bir yandan kısıtlamalar devam ederken bir yandan bununla ilgili de platformlar ve mecraların çözümlerle ilgili sunduğu alternatif yollar aslında ortaya çıkmaya başladı. Yani bir yandan kısıtlar devam etti, bir yandan bununla ilgili bu endişeleri azaltmak için nasıl daha doğru çözümler olabilir diye ikisi bir yandan aslında birbirini takip ettiği bir dünyaya aslında evrilmiş oldu. Öncelikle buradaki konuya şüpheyle yaklaşmak yerine bu durumu biraz kabullenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz pazarlamacılar, reklam verenler olarak artık böyle bir dünyanın içerisindeyiz ve bu dünyayı en efektif şekilde, en doğru şekilde nasıl yorumlayabiliriz ve buna göre aksiyonlar alınabiliriz, nasıl dizayn edebiliriz? Biraz bunlara odaklanmamız lazım. Sektörde tabii çoğu arkadaşımız Google Analytics öncesi döneme çok hakim değiller. GA4 diye aslında şu an onun devamı şeklinde bize sunulan bir ürünü deneyimliyoruz ama aslında o da bambaşka bir bakış açısıyla gelen bir tool. Bunun öncesine baktığımızda işte mesela Site Server Tracking denilen daha kendi first party datamızı incelediğimiz, takip ettiğimiz sistemlerin tekrar gündeme geleceğini öngörüyorum bu ilerleyen süreçte. Çok doğru. En eskiden web servis Gen.tr vardı mesela. Oradan bakıyorduk. Server loglarından bakıyorduk 2000'lerin başlarında. Giderek aslında Google Analytics 2005 ile hayatımıza girdi. 2010'larla devam etmiş. Çok doğru söylüyorsun. Evet, yani buradaki tabii dediğim gibi dijital pazarlamayı yöneten genç arkadaşlarımız bu denlere çok hakim değiller. Muadil bir tool da kullanma fırsatları olmadı. Ama şimdi buradaki alışkanlıklarımızı aslında bir kenara bırakıp yepyeni fırsatları burada yaratacağımız yeni bir düzene hep birlikte inşa edeceğiz gibi duruyor. Bu hem şirket içi karar vericiler hem şirket dışı
bize destek olan ajanslarımız, partnerlerimiz hepsinin aslında aynı hizaya getirerek ilerlemek burada en kritik konulardan birisi olacak ilerleyen dönemde. Bence doğru bakış açısı ama şunu sormak istiyorum sana. Dijital pazarlama bütçelerinin büyük oranda aslında Google'a, Meta'ya, TikTok gibi kanallara veriliyor ama bu kanallar da çerezsiz dünyadan etkilenecek. Dolayısıyla şu anda dijital pazarlamacıların, karar vericilerin eskisi gibi kanal bazında net bir görüşü değil, aslında biraz daha flu bir görüşü oluyor. Bu hayatımızda bir şeyleri değiştirir ama diye tahmin ediyorum. Sence bunlar neler olur? Yani mutlaka bir şeyleri değiştirecek ama hani olaya şu açıdan yaklaşmak bence daha kritik. Hani sonuçta tüketicilerin bilgi alma kaynakları, tükettikleri mecralar, zaman geçirdikleri platformlar çok da fazla aslında bundan etkilenmeyecek. Sadece biz bunları ölçümleme anlamında biraz daha farklı modellerle değişik çözümler bulmak durumunda kalacağız. O yüzden tüketicimiz aynı yerde durduğu noktada aslında bizim de burada çok endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani geçmişe dönük baktığımız zaman zaten dijital pazarlamanın çok payının fazla olmadığı dönemlerde aslında klasik ana medya kanallarının çok daha yüksek paylar aldığı, o bütçelerin daha çok şirketlerin o tarafta harcandığı dünyalarımız söz konusuydu. O dönemde de birçok farklı aslında metriğe ulaşma şansımız, ölçümleme şansımız aslında yoktu. Sanki zaten Google, Meta bizi PMax gibi modellerle biraz daha flu karar verme ortamına alıştırıyorlardı gibi görünüyor sanki, değil mi? Burada tabii markalar için artık hani bir karar verme aşamasına da geldikleri bir noktaya gelmiş oldular. Kontrol tamamen kendilerinde mi olacak yoksa biz bu yeni dünya düzenine uygun bir şekilde iş yapış şeklimizi geliştirecek miyiz? Aslında şu an bütün konu ve zorluk bunun üzerinden dönecek gibi duruyor. Sanki bu 2010'ların başında birden SEO'da anahtar kelimeler görünmemeye başlamıştı, yani özet olarak güvenli SSL politikasına geçtikten sonra Google. Sanki öyle bir değişim ve gelişim gibi. Hepimizin ayak uydurması gereken ve sonraki dünyada yeni fırsatlar bulacağı bir süreç gibi görünüyor, değil mi? Dijitalin gücünü tekrar ortaya koyuyor. Çok farklı boyutlardan olaylara bakma, verileri çekip onları analiz etme şansımız olduğu için aslında bizi biraz daha bir adım öteye götürerek hani burada bir kısıt var ama bunu nasıl başka kanallardan, başka veri kaynaklarıyla zenginleştirip daha iyi sonuçlar, çıktılar elde edebiliriz aslında. Zorluyor. Bu da bizi daha ileri götürüyor diye bile düşünebiliriz. Sanki dijital pazarlamanın bütün alt dalları da bu kadar kolay kurtulamayacak gibi geliyor. Çok daha yıkıcı bir değişim sanki affiliate pazarlama için geliyor gibi görünüyor. Birçok markanın da ciddi burada ciroları, bütçeleri var. Buradaki değişim sence beklendiği kadar yıkıcı olacak mı? Tabii ki hani buradaki değişimi göz ardı etmek çok mümkün değil. Belli kayıplar yaşanacağını öngörmek zaten şu an gözlemlediğimiz ve daha ileride daha büyük kayıpları yaşayacağımızı aslında şu andan biliyoruz, görüyoruz. Sadece biz dijital pazarlamayı aslında online satış için yapmıyoruz. Yapsak bile aslında farklı kanallara etkisi olduğunu zaten biliyoruz. Bunun öncesine baktığımızda şu an tabii çok farklı metrikleri takip edebiliyoruz, sayabiliyoruz ama bundan öncesinde yine baktığımız zaman, dijital dünyaya bile baktığımız zaman daha kısıtlı verilerle daha farklı yatırımlar yapmak durumunda kalıyorduk. Daha farklı kararlar almak durumunda kalıyorduk. Sonrasında gelen işte bu brand lift analizleri, ondan sonra store visit metrikleri gibi şeylerle aslında hem bunların doğru olduğunu tespit etme şansımız oldu. Hem buna göre daha doğru optimizasyonlar yapma şansımız oldu. Aslında affiliate tarafındaki süreci de buraya bağlayacak olursak yani şu an zaten affiliate ile ilgili geriye dönük çok ciddi bir deneyimimiz var. Yaşayacağımız bu ölçümleme kaybını da yeni geliştireceğimiz modellemelerle birlikte aslında biraz daha tahminleyerek deneyimlerimizi biraz burada ortaya koyarak ben yine de önemli kanallardan biri olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Burada aslında bir de influencer pazarlamasını sormak lazım affiliate'i konuşurken. Influencer pazarlaması belki buradaki cookieless taraftan çok etkilenmeyebilir ama growth açısından çok önemli bir kanal ama buradaki biraz problem de genelde hacimlerin kısıtlı kalması ve hacimleri büyütmek istediğimizde, genişletmek istediğimizde bu kanalı büyütmekte zorlanmamız. Burayla ilgili senin düşüncelerin ya da büyütmeyle ilgili fikirlerin var mı? Bu biraz daha son dönemlerde hayatımıza gelen bir kanal. Fakat diğer kanalların aksine influencer pazarlama için de bir fırsat doğuyor diye düşünüyorum ben. Influencer pazarlaması dediğimiz gibi son dönemlerde biraz daha popüler olan bir süreç. O yüzden bunun ölçümlemesi, takibiyle ilgili diğer kanallar kadar bazı noktalarda şeffaf olunamıyor. Bunun da sonucunda aslında biraz daha yatırımın kısıtlı kalması buna sebep oluyor diyebiliriz. Ben ilerleyen dönemde buradaki ölçümlemelerin, ondan sonra biraz daha buradaki yapılan çalışmaların bir medya değerinin anlamlandırılmasıyla birlikte aslında diğer kanal karmaların arasına girerek daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum. Özellikle bu çerezsiz dünyada biraz daha markaların kendi first party datalarına odaklanırken oradaki verileri anlamlaştırarak pazarlama stratejilerini geliştirirken bir yandan da tabii ki yeni potansiyel müşterileri bulma süreçlerini devam ettirme noktasında influencer pazarlamayı daha önemli bir kanal olarak kullanabileceklerini düşünüyorum. Oradaki
platformlardaki yaşanacak hedefleme, segmentasyon kayıplarının aslında burada doğru medya bütçesi, doğru kreatif, doğru hesap, influencer seçimiyle birlikte markaya uygun olacak stratejilerin hayata geçirilmesiyle birlikte buradaki yaşanacak kayıpları bir nebze olsun influencer tarafında telafi edilebileceğini düşünüyorum. Burada tabii dijital pazarlama karar vericisi olarak herkesin konuştuğu şey bütçe tahsisi mevzusu ve kanallarda nasıl bütçeyi aloke edeceğiz, bütçeler nasıl dağıtılacak konusu çok konuşuluyor. Bu arada aynı zamanda çerezsiz takiple ilgili de bir konu olduğundan dolayı biraz daha burada evet bütünleşik olarak senin söylediklerinin biraz özeti, dijital pazarlamaya sadece satış tool'u olarak değil aslında bir pazarlama, bir branding bakış açısıyla bakmak ve bu şekilde yönetmenin daha doğru olacağı görüşü ama yine de buradaki toplam dijital pazarlama bütçesinin kanal bazındaki dağılımında nasıl karar verileceği ile ilgili örneğin senin tecrübelerin ya da bize aktarabileceğin fikirlerin var mı? Tabii ki burada zaten belli çözümlerin şu an arayışların içinde olduğunu biliyoruz platformların. Bazılarını test ediyoruz, bazılarını gelmesini bekliyoruz. O yüzden biraz burada süreçleri tabii yaşayıp göreceğiz. Ama ben yine burada hani kendi şahsi düşüncem çok bir panik ortamı olup burada hani hangi bütçeyi nereye koyacağımızla ilgili bir sürecin içine girmenin doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü yine şu açıdan bakıyorum. Tüketicilerimizin tükettiği platformlar, içerik tükettiği alanlar, zaman geçirdiği yerler aslında değişmeyecek. Yani kullanıcılarımız yine belli noktalarda arama yapacaklar, belli noktalarda haber içeriği tüketecekler, sosyal medyada zaman harcayacaklar. Biz o yüzden yine o kanallarda onların karşısında olmalıyız. Sadece burada hangi formatta, hangi şekilde, nasıl bir aslında hedeflemeyle inşa ettiğimiz o dizaynı biraz daha şeklini değiştirerek, ölçümleme metotlarımızı biraz daha farklılaştırarak yine o platformlarda aynı şekilde olmaya devam edeceğiz. Sadece burada dediğim gibi hani belli platformlar arasında kayıplar, geçişler, ondan sonra bütçe alokasyonları gibi konularda farklı aksiyonlar olabilir. Ama günün sonunda aslında tüketicimiz neredeyse markalar da onun aslında karşısında olacak. Biraz bu başta konuştuğumuz yapay zeka konusunda aslında yapay zeka günlük operasyonel işleri devralabilir ama karar vericilik konusundaki o tecrübe, bilgelik burada baki kalacak ve sanırım burada dijital pazarlama profesyonellerin önümüzdeki yıllarda daha fazla, daha uzun süre çalışmasını gerektirecek konu sanırım tam olarak burası. Yani bu otonom araçlardan bahsettik. Hani orada direksiyon kontrolü sizde olmuyor ama yine gözümüz yolun üzerinde oluyor. Aslında biz de tam olarak karar vericiler olarak evet makine öğrenimine bazı şeyleri teslim edeceğiz. Yapay zekaya bir kısım işlerimizi hallettireceğiz ama yine onun stratejisi, gittiği yol, hedeflerimizle korele bir şekilde ilerlemesi gibi konularda yine aslında kontrol ve yönetim burada karar vericilerde olacak diyebiliriz. Tabii burada şunu söylemek lazım. 2010'ların başından bu yana dijital pazarlama bütçelerinin konuşulduğunu düşünürsek artık bugün pandemiden sonra da maksimize olmuş durumda. Baştan beri konuştuğumuz noktaları da referans olarak düşünürsek daha az şeffaf ölçümlemeyi de düşünerek bütçeleri nasıl büyüteceğimizle ilgili ne düşünüyorsun? Dijital pazarlama bütçesi aslında nereden geliyor bir ona bakmak lazım. Aslında şirketin satış hedefleriyle aslında paralel oluşan bir bütçeden bahsediyoruz. Önemli olan kritik nokta şirketin nereye gitmek istediği, onun hedefi ve onun hedefi içerisinde buna getirecek doğru bütçe neresi? Ve bu hedefe giderken ilgili bütçeleri daha fazla harcayarak, daha fazla yatırımı arttırarak hedeflerin de ötesine aslında taşıyabilir miyiz? Yani bu soruların aslında cevabının arayışıyla ve bu soruların cevabının arayışındaki aksiyonların alınmasıyla birlikte aslında sağlanmasıyla birlikte hayata geçebilecek bir şey. Ama burada küçük bir not, hep tabii ki konumuz dijital pazarlama, onun önemine değiniyoruz. Ama sadece pazarlama tarafında, dijital pazarlamada yapılacak aksiyonlarla şirketlerin aslında hedefine gitmesini sağlamak her zaman çok mümkün olmuyor. İçinde bir sürü farklı aslında parametreyi barındırıyor. Sattığımız ürün var, onun fiyatlaması var, sunduğumuz servis kalitesi var gibi bir sürü farklı aslında fonksiyon var. Bunların doğru şekilde harmanlandığında aslında şirketlerin hedefine gittiğini ve dijital pazarlama tarafındaki bütçelerin de arttığını görüyoruz. Dolayısıyla dijital pazarlama bütçelerin artışı evet bir bakıma tek başına kendi yarattığı değerlerle orantılı ama bir yandan da aslında şirketlerin farklı departmanlarının ortaya koyduğu performansın da etkisiyle birlikte daha çok kartopu etkisiyle büyüyebilecek aslında bir noktada duruyor. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Tabii ki ölçümlemede hep belli şeyleri kaybedeceğimizi, daha geçmişe dönük dataya baktığımızda belli şeyleri eskisi kadar konforlu ölçemeyeceğimizi zaten konuşuyoruz. Ancak tekrar şunu hatırlamakta fayda var. Yine biraz geriye dönük baktığımız zaman hem dijital dünyada zaten öncesinde ölçemediğimiz bazı noktalar, bunun bir ötesine geçerek bütçelerin %80, %90'ının ana akım medyada
harcandığı dünyalarda tamamen full bir aslında operasyonun yürütüldüğü ve optimizasyon yapma şansımızın neredeyse hiç olmadığı dönemlerden geçtik. Burada da markalar bir şekilde hayatlarını sürdürdüler, yatırımlarına devam ettiler. Çünkü geri dönüşleri bir şekilde aldılar. Ama bunu çok altını doldurarak, ölçümleyerek belki gidemediler. Fakat şu an geriye dönüş gibi gelse de bizim için bu çerezsiz dünya aslında taş devrine dönmüyoruz. Sonuçta elimizde yine bir sürü farklı yerden bakabileceğimiz verimiz, datamız olacak. Sadece onları biraz daha boyutlandırarak, zenginleştirerek nasıl daha farklı yaklaşımlarla o kaybettiğimiz datanın yerine koyabiliriz? Biraz daha buna bakarak aslında optimizasyonlarımızı ve dijital pazarlamadaki büyüme hedeflerimizi sürdürüyor olacağız. Aslında baştan beri söylediğin şuna denk geliyor diye anlıyorum. Online'daki insan sayısı değişmeyecek ve giderek aslında artacak. Geçmişten bu yana televizyon reklamlarında örneğin 3-5 bin kişilik kitlenin bilgilerine bakarak, ölçümlemesine bakarak milyonlarca liralık reklam harcamasının kararları verilirken aslında dijital pazarlamada da daha az şeffaf fakat net bir ölçümlemeyle daha doğru kararlar yine de verebileceğiz gibi görünüyor değil mi? Çok doğru. Ben hani dediğim gibi burada endişe duymak yerine tabii ki kapabiliteleri kaybedeceğimizi kabul ederek de ama endişe duymak yerine bu yeni düzene dijital dünyanın çok kolay adapte olacağını ve buna göre de doğru çıktıları üretmek için eskiye göre daha çok gücümüz olduğunu ve burada yatırımların azalmak yerine tam tersi artarak tüketimlerin arttığı noktada insan popülasyonunun daha çok dijitale kaydığı dünyada bizim de orada markalar olarak, reklam verenler olarak tüketicilerin karşısında daha fazla yer almamızla ilgili aksiyonların devam edeceğini düşünüyorum. Baştan beri konuştuğumuz şeyleri toparlamak gerekirse peki dijital pazarlamanın hem yapay zeka tarafında hem dijital pazarlamadaki insan kaynağı açısından hem de çerezsiz takip açısından bundan 10 yıl sonra neleri konuşacağız? Nasıl bir dünya olacak sence? Evet, şimdiden öngörmesi bazı şeyleri çok mümkün değil. Çok ciddi ve yıkıcı bir şekilde gelen bir yapay zeka gündemimize oturmuş durumda. Bazı konularda daha iyi olmasını beklediğimiz noktaların daha yavaş ilerlediği, hiç beklemediğimiz konularda bambaşka değişikliklerin olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ama bildiğimiz bazı noktalar var. Çerezsiz dünya ile ilgili tabii ki bunu kabul etmemiz gerektiği artık bir önümüzde bir gerçek. Sadece bununla ilgili biz bu yeni düzene nasıl ayak uyduracağız? Buna konsantre olacak bütün firmalar. Buradaki artık bu şeffaf, veri güvenliği, veri koruması gibi konuları kabul ederek, etik değerler olduğunu bunun artık biraz daha anlayarak sadece pazarlama tarafındaki stratejilerini buna göre nasıl geliştirirler? Bir, ona bakacaklar. Burası çok net. Tabii ki yapay zeka hem içerik anlamında daha farklı alanlara muhtemelen temas edecek. Buradaki işin kalitesi başka bir noktaya gidecek. Bir yandan da burada tabii ki firmalardaki insan kaynağıyla ilgili etkilediği bir durum söz konusu olacak. Tabii ki burada yine karar vericilerin ben aynı şekilde devam edeceğini, daha önemli bir hale geleceğini, buradaki pozisyonlarını düşünüyorum. Belki belli operasyonel işleri yapan çalışan kaynaklarının tek bir yerde toplanacağı, biraz daha konsolide edileceği bir dünyayı göreceğiz. Ama orada da muhtemelen bambaşka ihtiyaçlar, bambaşka fırsatlar doğacak. Daha önce hiç deneyimlemeyen belki ya da ağırlık verilmeyen kısımlarla ilgili açıklar ortaya çıkacak. Oradaki insan kaynağında biraz o alanları sahiplendi. Yani bir dönüşümün olacağı aslında. Hani çok böyle bir tamamen insanların işini elinden almaktansa insanların iş yapışını daha çok değiştirdiği, farklı alanlara yönlendirdiği bir dünyayı deneyimleyeceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler Çağdaş. Katıldığın için, sorularımıza cevap verdiğin ve fikirlerini paylaştığın için. Bugün dijital pazarlama alanında önümüzdeki yıllarda bizi nelerin beklediğini Çağdaş'la konuştuk. Yeni videolarımızdan haberdar olmak ya da destek olmak istiyorsanız beğenmek, yorum yapmak, paylaşmak ya da abone olmak size kalmış. Görüşmek üzere.